düşünceyi durduramama ya da overthinking dediğimiz şey zihni yönetememek değil, bedendeki duyguları yönetememekle ilgilidir. Şöyle düşünelim, gün içerisinde birçok olay yaşıyoruz, birçok olaya tepki geliştiriyoruz ve bu da bedenimizde bazı duygular yaratıyor. Çünkü duygu dediğimiz şey dış dünyayla iç dünyayı düzenleme mekanizması ile ilgili bir şey. Bağ kurmak, düzenlemek, kendimizi regüle etmek için ve dış dünyada hayatta kalabilmek için duygulara ihtiyacımız var. Ama bu duygular her zaman sinir sisteminin o rahat olduğu, işte gevşek, oyunsu, keyifli bir yerde değil, bazen de tehlike sinyallerini bize veriyor. Yani diyor ki dış dünyada bir tehdit var ve bizim bu dış dünyadaki tehdide karşı bunu beden sinyallerimizle alıyoruz. Bir tepki vermemiz lazım, kaçmamız lazım, savaşmamız lazım ya da belki dona kalmamız lazım. İşte eğer ben bunları pek yaşamak istemiyorsam ya da gün içerisinde bu duygularla uğraşmak, bu bedensel sinyalleri dinlemek benim için çok fazla eforsa ve bu her zaman bilinçli bir seçim de olmayabiliyor. Çünkü bu anlattığım birazcık donma tepkisine de yakın bir şey. O zaman bağlantı şuradan kesiliyor. Yani bottom up, aşağıdan yukarıya gelen sinyalleri biz durduruyoruz ve bir tür bu bedendeki duyumsamaları, o rahatsızlık hissini, gerginliği yaşamamak için düşünceye kaçıyoruz. Çoğu zaman seanslarda bu karşıma işte düşüncemi durduramıyorum, gece uykularım kaçıyor, işte durmadan olumsuz senaryolar aklıma geliyor şeklinde belirtilerle geliyor. Ve ben o zaman, çünkü bu kişiler şöyle düşünüyorlar, benim zihnimde bir problem var, ben zihinsel süreçlerimi yönetemiyorum ya da odaklanamıyorum gibi düşünüyorlar. Halbuki bizim çalışacağımız ya da bakacağımız yer bu kişilerin duygularını yönetme biçimleri. Çünkü duyguları yönetemediğimizde çok farklı somatik belirtiler ortaya koyabiliyoruz ya da düşünsel süreçlerimizde bozukluklar meydana geliyor. Kısaca işlevselliğimizi kaybediyoruz. O zaman ben bu kişilerle şu şekilde çalışıyorum. Acaba şu anda hangi duyguları yaşıyor? Hangi duyguları yaşarken onların içerisinde kalmakta zorlanıyor? Yani bedensel olarak o duyguya eşlik edemiyor. O duyguyla beraber kalamıyor. Buradan bakmaya başladığımızda, yani bu bir savunma mekanizması olarak, bir kaçış olarak yukarıya doğru enerjinin yönlenmesi ise eğer, çünkü burası inanılmaz enerji harcayan bir şey. O yüzden çok düşünsel süreçlere girdiğinizde yorulursanız eğer ya da çok yorgun hissederseniz hiç şaşırmayın. Çünkü inanılmaz elektrik harcayan bir şey beyin. O zaman biz yeniden odağımızı aşağıya gönderiyoruz. Yani duygulara, duyumsamalara. Çünkü duygular dediğimiz şeyler de böyle havada dolanan, işte çok soyut kavramlar değil. Bayağı nörobiyolojik olarak duyumsadığımız, vücudumuzun sıcaklığında, soğukluğunda, nefesimizde, kaslarımızın tonlanmasında algıladığımız sinyaller. Yani aslında intersepsiyon, bedenin iç duyumsamalarından gelen sinyaller. Bu sinyallerin hepsi her zaman çok hoş hissettirmediği için çoğu zaman otomatik bir şekilde kapanıyorlar. Çünkü şöyle hayal edelim, iş yerindesiniz ve yapmanız gereken birçok ağır zihinsel iş yükü var. O zaman ben bedenimin sinyalleriyle uğraşmayı, işte sırtımda bir ağrı mı var, karnım mı acıktı, tuvaletim mi geldi ya da sıkıldım mı, darlandım mı şu anki durumdan, bunlarla çok ilgilenmeye başlarsam, çünkü bu da başka bir problem, yani aşırı uyarılmak, aşırı bu bedensel sinyalleri duyumsamak ve bunlarla gün içerisinde başa çıkmaya çalışmak da zor bir şey. Yani her şeyi de hissetmemeliyiz tabii ki de, bu işlevsel değil. Bu açıdan baktığımızda bu sinyalleri kenara alıyoruz ki odaklanabilelim. Hızlı bir şekilde
çok iş halledebilelim diye. Ama çok fazla sinyalleri kenara aldığınızda, yani bu bağlantıyı iyice kestiğinizde de bu sefer buradan kocaman bir yük geliyor. Yani zamanında benimle ilgilenmediysen diyor beden, şimdi ben bunun acısını senden bir şekilde çıkartırım. Ya da bir şekilde benimle o ilgilenmediğin konularla ilgili sana somatik belirtiler veririm. İşte aşırı düşünme de bunlarla ilgili bir şey. Eğer kendinizi çok fazla düşünürken, çok fazla zihinsel süreçlerin içerisinde kaybolurken buluyorsanız, önerim, bunu da bir minik egzersiz olarak alabilirsiniz. Birkaç saniye durmak ve bu durmanın içerisinde önce odağımı yavaş yavaş bedensel sinyallerime yönlendirmek. Belki bir 10 saniye, 15 saniye. Yani bacaklarımı, karnımı, göğüs kafesimi, omuzlarımı hissetmek ve onların ağırlığını yavaşça yere doğru göndermek. Bu aynı zamanda bedeni release eden, gevşeten. Yani ağırlığımı taşıyıp yukarıda tutmuyorum da akıtıyorum. Yer çekimine doğru bırakıyorum gibi düşünebilirsiniz. Ve sonra bir duygu yoğunluğu araştırmasına girmek. Yani bedenimin neresinde hissediyorum? O yoğunluğu illa bir tanıma koymak zorunda değilim. İşte şu an öfke hissediyorum, şu an suçluluk hissediyorum ya da üzüntü hissediyorum demek zorunda değilim. Yani anlamlandırmaya daha geçmiyorum. Sadece onu hissetmeye izin vermek. Bu bir ağırlık hissi olabilir, bir tension, bir gerginlik olabilir ve yavaşça odağımı oraya, o kadar da iyi gelmeyen yere doğru gönderiyorum ve onu anlamlandırmaya çalışmıyorum. Onu tanımlamaya çalışmıyorum. Onu geçirmeye de çalışmıyorum. Çünkü öyle de bir yatkınlığımız var ya, hani işte omzumda ufak bir ağrı varsa hemen işte onu açayım, gevşeteyim, rahatlatayım gibi. Bu da değil. Sadece bir 10-15-20 saniye belki orada kalmaya çalışıyorum. Yani ona eşlik etmek, bu duyumsamanın farkına varmak ve onunla birazcık kalmak ve belki sonrasında ona iyi gelecek, onu rahatlatabilecek minik bir harekette bulunmak. Belki sadece omzumu birazcık açmak, birazcık orayı çözmek, bırakmak gibi de düşünebilirsiniz. Ve sonra kapanış olarak belki şimdi bedenimde bir de şu an için, bu yarın değişebilir ama şu anda rahat hissettiğim, bana ferahlık veren bir bölgeye odaklanmak. Yani hem sıkışık olan bölgeyi buluyoruz, birazcık orada kalıyoruz, belki birazcık onu çözüyoruz. Kendi seçimimiz olan bir hareketle ve sonrasında da zaten rahat olan, zaten bana ferahlık veren bir başka güvenli bölgeye yöneliyoruz bedenimizde ve birazcık burada da kalıyoruz. Bu çalışmayı her yaptığımızda aslında hangi duygudan kaçtığınızı bulabiliyorsunuz bazen. Aynı zamanda buradaki yoğunlaşmayı tekrardan aşağı indiriyorum. Tekrardan bedenimin içine döndürüyorum. Ve bu da bir bütünleşme sağlıyor. Çünkü çok fazla düşünmek, çok fazla kopukluk demek. Çok fazla zihnimde kalmak, bedenimdeki o kocaman bilgiyi kaçırmak demek. Duygular hem dış dünyadan bilgi almak için, hem iç dünyadaki karışıklıkları düzenlemek için, hem ilişki kurmak, bağ kurmak için, hem tehlike sinyallerine karşı hayatta kalmak için, hem de bir alışveriş için var. Yani bu dünyadayım ve bu dünyadaki sinyalleri okuyarak hem dışarıyı hem içeriği hissederek uygun zamanda uygun tepkileri vererek yaşamda akabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok önemli bir bilgi kaynağı. O yüzden onlarla ne kadar erken çalışmaya başlarsak aslında o kadar iyi.